Eşik ve Mertebe sergisi benim 4. kişisel sergim. Ve serginin bir aksı var. Sizi eşikler arasında hem kendi yolculuğuma hem de toplumsal olarak içinden geçtiğimiz süreçlerin anlamları arasında bir yolculuğa çıkaracağım. Bu yolculuğun temeli buradaki alanla başlıyor. Bu alanda görmeye başlayacağımız olan heykeller aslında benim 2010-2011 yılları arasında yapmış olmaya başladığım kentin kaosunda artık kimliklerini kaybetmeye başlayan, gri ve bulanık alanda mutsuz ve umutsuz tavırları gözlemlediğim ve gözlerindeki bir şekilde o kaosun derin izlerini hissettiğim insan tipolojilerini çamurdan aslında madde ortamına taşımak ve onlarla bir sanatçı olarak hem dertleşmek hem de izleyicinin burada bir empati yaratarak değmekten korktuğumuz kentin ana öznelerindeki sıradan insanların aslında ne kadar sıradan olmadıklarını ve de heykeli dikilme ihtimali olmayan veya kahraman olma ihtimalini hiçbir zaman onlara sunmayacağımızı düşündüğüm Eskici Ahmet'in, Çiçekçi Ali'nin ya da Pazarcı teyzenin ama onların içinde de göreceksiniz 4 tane ana renk var. Ana renk dediğim bizim bildiğimiz gökkuşağının ana renkleri değiller. Bir tanesi ten rengine yakın. Onlar bildiğimiz çöp arabasını yani gerçekte de heykelin yanında form olarak da düşündüğüm pazar çantasını taşıyorlar. Ve onlar ten rengi, renklerini kaybetmemeye çalışan hala canlı olduklarını hissettiğimiz bireyler. Bir ikincisi beton rengi olanlar kahve ile kahvehane arasında, gecekonduyla gökdelen arasında gelenek ve göreneklerini kaybetmemek üzere kahvehanede oturup düşünürken artık betonlaşmış ve ruhlarını taşlaştırmış bireyler. Bir üçüncüsü ise beyaz olanlar. Beyaz olanlar aslında uykuya dalmışlardı o zaman ve benim o zamana dair sorum yani 2010'lu yıllardan başlayıp 2013 aksında yaşadığımız ve bu hafta 10. yılına geldiğimiz gezi olaylarındaki o bir ağacın dile geldiği zamanki sevgi öznelerine dair duyumsadıklarım hepimizin aslında orada yaralanmaya başladığını hissettiğim zamanlar, öncü zamanlar diyebilirim bir sanatçı olarak. Dolayısıyla o beyazlar bölümünde İstanbul Mimarlar Odası'nda açtığım sergide bir tek soru sormuştum. Bu insanlar uyuyakaldılar, onları bir zamana uyandırmalı mıyız? Aradan geçen bu 10 yıl ve manidar bu hafta ve hatta bu 2 günde diyebilirim miyiz ki bir soru olarak bırakayım. Uyandılar mı, öldüler mi biz de bilmiyoruz. Ama beyazın anlamı burada böyleydi. 4. seri ise rengarenkti. Onlar ise Cumhuriyet'in değerlerini mütevazi köşelerinde kendi onurlu ve kişiliklerini koruyarak ama yaşamın içinden de kendi köşelerine çekilerek o olabildiğince renkli dünyalarını taşımaya çalışanlardı. Onun yanı sıra daha küçük ölçekte olanları göreceksiniz. Onlar bronz heykeller. Onu bu hafta döküme vermiştim, bronz döküme. Onlar Boğulanlar serisiydi. Bundan 10 yıl önce o sabah verdiğim. Burada bir totemle giriyorsunuz sergiye. Bu totem aslında sergi salonuna benim doğadan bir koca ağaç. Onu ararken kerestecilerin arasında yani ağacın kendisi bir yörük hanım bunu siz çok mu beğendiniz dedi. Dedim ki ben bunu çok beğendim, almak istiyorum ama üzerine niye bu kadar desen yaptınız dedim. O da bana dedi ki o desenleri ben yapmadım, onu böcekler yaptı dedi. O zaman ben de şu soruyla sizleri karşılaştırmak istiyorum. Böceklerin bile sanat yapma hakkı varsa o zaman benim derin deliler bir kent meselesi içinde sıradan insan diye tanımladığımız kimliklerin hayatın içinde yaşama haklarını da yeniden sorgulayabiliriz diye düşünüyorum. Onu da burada göreceksiniz. Yanında da yazıyor. Arkasında da bir sürprizi var sergide. Alt kata doğru inerken merdivenin bir eşiğine geliyoruz. İşte o eşikte de büyük bir neon yazı sizi karşılıyor. Üstüne Bloom yazıyor. Bloom benim özelimde benim hazineme tohumları
sevgi tohumlarını eken ve benim bu yaşımda, bu idrakımda onların yeniden çiçeklenmesini sağlayan bütün bilgilere bir teşekkür mahiyetinde aslında o koca Neon Bloom yazısı. Ve yanında da sanat tarihçisi ve çok değerli bir kadın şairimiz Gülsel İnal'ın benim bu derin deliler sürecimin sonrasını bildiği alanda bana yazdığı bir yazı. Oylum ve ruha bir güç dokundu. Onunla aşağıya doğru inmeye başlıyoruz. Orada da Derin Deliler'in 1. bölümünü, orada yerde bir çizgi görüyorsunuz. Aslında soyut bir çizgi. Ondan sonra bir çocuk heykeli. O çocuk heykeli aslında belki de beni eşikten yürümeye, karanlığın gözüne sevgiyle, böyle mücadeleyle, hırla gürle değil ama sevgiyle fener tutarak aydınlığı daha da aydınlatma, bugün dahi bu mücadele edebilme gücünü bana veren şey. Onu hatırladım. Onun yanına geçtiğimizde ise olmayan bir iş göreceksiniz. Yok yerinde. Ama onun yerinde bir iz var. Ve o izde doğduğu anda bütün ailesinin bağı olarak heykel atölyesine, sanatın içine doğmuş bir özne olarak bu soruyu sorabilme hakkını kendimde buldum. Çünkü bunun üzerine bir ömrün buraya kadar olan bölümünde çok düşünmüş bir zihin var karşınızda. Dolayısıyla insan hangi heykel olmak ister ya da anıtlaşan insan neye benzer sorusunun cevabını arıyoruz orada. Zaten son 2 bölüme geliyoruz ve bu bölümün bir tanesinde canımız Atatürk'ümüzün aslında doğaya dair farkındalıklı sözlerini görüyoruz ve orada 3-4 tane birbirinden değerli hikaye var ama biri beni çok etkiliyor. Bahçıvanın elinde Atatürk çiftliğinde dolaşırken bu otlar görüyor. Diyor ki, yerini sevmedi mi? Niye kopardın? Demek ki otları da doğru yere koysak onlardan da bir şey elde edebiliriz bahanesiyle onu oraya koydum. Hemen yanında da bizim atölyemizin vakti zamanında, yani babamın atölyesinin ormanda olduğu bir fotoğraf sizi karşılayacak. O fotoğrafın olduğu orman bugün beton ormanı. Bir tek ağaç kalmadı geriye. Ve oradan geriye kalan o da gitmek üzere olan tek bir zeytin anıt ağacının kalıbından bir soyut heykel var sizi karşılayan. Ve o heykeli de kentin doğadan kopmuş çocuklarına armağan ediyorum. En son bölümde ise benim doğaya dönüşüm ve sonsuz eşik dediğim yer. Hiçbir kitaptan, hiçbir kimseden, hiçbir bilgiden öğrenmediğim kadar çok şeyi öğrendiğim doğadan ve o sonsuz eşikten Bloom'la da bir bağ olan, o çok yükselen, benim özlemle bağ kuran, çiçeklenen ve aslında artık neredeyse transparanlaşan ve ayağı çınarın kökü gibi yere giden ama yükseldiğinde de bir çiçeğin saf güzelliği gibi, o anladığımız yerden bir güzellik, yani Helen antik güzelliğinden bahsetmiyorum. Ne diyelim, kadim bir güzellikten bahsediyorum. Ona doğru yükselme niyeti. Sergi sonsuzluğa doğru devam ediyor. Belki de hatta burada ölümsüzlük kelimesi de yer buluyor. Benim de arzum bu sergi özelinde hem kenar köşelere koyduğum sürprizler ve okunmasını istediklerim var ve izleyicinin bu eşikten girerken ve bu eşikten çıkarken karşılaştıkları aynadaki kendi suretlerini de bir soru işareti.